SYM herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sinan'ın yerine ben anlatacağım bir tane SCP'yi. Bak bir deneyim amaçlı. SCP'miz 031. Nesne sınıfı güvenli. Saklama prosedürlerinden bahsedersek SCP 031 Site 77'nin güvenli SCP kanadında standart bir barındırma odasında tutulur. SCP 031 ile etkileşime geçen personel onu doğrudan görmez ve test denekleriyle olan iletişim her odaya kurulmuş olan interkom sistemleriyle gerçekleşir. Barındırma odası SCP-031'in etkilerini zayıflatmak için opak gözlük takan gözaltı ekipleri tarafından haftada bir kez temizlenmelidir. SCP-31'in açıklamasına geçelim. SCP-031 75 kilogram ağırlığında biçimsiz bir organizmadır. Yani burada fotoğrafından da gördüğüm kadarıyla böyle bir patatesi var. Yani kocaman bir patates ama insan boyutundan bile biraz daha uzun. Zaten videonun thumbnail'ında da görürsünüz. Böyle ben koyarım. SCP-031 saatte 3 km hızla hareket edebilir ve hareketi esnasında geride yağ izleri bırakır. Zaten biraz böyle slime'sı. Biraz hem böyle patateslik var hem de slime'sı bir şey var. Yalnızca ilkel fiziksel hareket yeteneğine sahiptir. Ele geçirilen doku örnekleri üzerinde yapılan testler SCP-31'in kısmen de olsa insan kas ve epidermal dokusuna sahip olduğunu gösterdi. SCP-031 insan sesini herhangi bir oktav ve tonda üretebilme yeteneğine sahiptir. Ancak şu an SCP-31'in biyolojisinin bunu nasıl oluştuğunu bilinmemektedir. Yani bir önceki anlattığımız SCP gibi insanların ses tonunu gene yapabiliyor bunlardan. Kopyalayabiliyor kendine. Yani önceki SCP ile aynı. SCP-31 doğrudan algılayan kişiler onu bireysel olarak tanıdıkları ve geçmişlerinde bir açıdan romantik yönde çekici buldukları bir kişi olarak görecektir. Gözlemlendiğini fark ettiği zaman SCP-31 o kişi olduğunu iddia eder ve geçmişlerinde bazı ortak eylemler konusunda eksiklik yaşadıklarını belirtir. SCP-31 bunu kişiyi uzunca bir süre etkisini kararlı bir duruma getirene kadar birlikte yaşamaya ikna etmek için kullanır. Bu etki SCP-31'i gören her insanda görülür ve araştırmalar SCP-31'in aynı anda kaç insanı etkileyeceğine dair bir üst limit göstermemiştir. Konut konusunda yoklama sonrasında SCP-31 kişiyle romantik bir ilişkiye başlama girişimlerinde bulunacak ve başarılı olması sonucunda evinde yaşamaya başlayacaktır. SCP-31'in aynı anda birden fazla kişiyi aktif olarak etkilemeye başladığına dair sonunda SCP-31'in bazı formlarıyla ilişkide olan bireylerin olduğu en az 18 farklı otel odası ile ilginç birkaç durum belgelenmiştir. Burada sansürlenmiş. SCP-31 bir isyan başlatmış galiba. Ve bu isyanda alınan çelişkili polis kayıtları sonrasında ele geçirilmiş. Birkaç kişi SCP-31'e dair çılgınca görünümler rapor etti ve ilk sivil birliklerde etki altına girmişti. Yani onun romantizmi herhalde. Bununla birlikte amnezyakların ve solunan yatıştırıcıların geniş bir dağıtımı etkilenmiş tüm bireyleri sakinleştirdi ve MTF-PSI-7 SCP-31'i hükümlü olduğu otelde ele geçirebildi. 16 Kasım 1958 itibariyle SCP-31 güvenli olarak sınıflandırılmıştır. Bir not daha yazıyor. Araştırma aromantik olan yani başka insanlara karşı romantik çekim hissetmeyen bireylerin SCP-31'in etkisi altına girmediğini belirlemiştir. Bu çok ilginç mesela. Bununla birlikte tüm bu kişiler SCP-31'in vücut şekli içinde belirli özelliklerde etrafına siyah duman yayarak gizlenen küçük tombul bir insansı figür biçiminin olduğunu rapor eder. Bu fenomeni açıklamak için daha fazla test gerçekleştirmek gereklidir. İlerleyen testler kişilerin SCP-1937'den etkilenenler ile aynı etkiye maruz kaldığını göstermişlerdir. 1937'de herhalde böyle bir romantizm var. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarda yazarsınız. Yani Sinan'la beraber yapmayı düşünüyorum ben de artık SCP'leri. Eğer hoşunuza gitmediyse tabii ki de yazabilirsiniz. Sinan da sadece okuyabilir. Ben teknik kısma bakıyordum daha çok. Yani videoları editleyen kısmını ben yapıyorum. Tekrardan teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.